Herkese kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla birlikte baharatı, ekşisi tam kıvamında olan Gaziantep usulü zeytinyağlı kuru dolması tarifi vereceğim. Özellikle pişirme aşamasında vereceğim püf noktaları çok önemli. Bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Şimdi yapımına geçelim. Uygun bir tencereye yeterli miktarda su koyalım. Su kaynadıktan sonra patlıcanların acısını alması için bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. İçerisine kurularımızı koyalım ve 1 dakika kaynattıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Ocağı kapatalım ve 2 saat boyunca yumuşamasını bekleyelim. Dilerseniz 5 dakika boyunca kaynatarak da yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi 1 çay bardağı yaklaşık 150 milim tane sumağın üzerine yarım litre ılık su ekleyerek kapağını kapatalım. Arada bir ağzını açarak karıştıralım. Yaklaşık 1-1,5 saat ekşisini vermesini bekleyelim. İç malzemesi için 15 dakika ılık suda bekletip yıkadığımız 2 su bardağı pirinç, 2 adet orta boy ince doğranmış soğan, 5 diş sarımsak, 250 gram kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 çay bardağı domates sosu ekliyoruz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 silme tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı isot, 1 silme yemek kaşığı tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 demet maydanozu incecik doğrayarak güzelce yoğuruyoruz. Bir buçuk 2 saat sonunda patlıcanlar haşlandı. Dokunarak yumuşaklığını anlayabilirsiniz. Şimdi içerisine soğuk su aldığımız kabın içerisine alıyoruz ve daha sonra bir süzgece koyarak süzülmesini sağlıyoruz. Şimdi doldurmasına geçelim. Kuru patlıcanlar ağzına kadar doldurulmaz. Yarıya kadar dolduruyoruz. Çünkü pişeceği zaman pirinçler şişer ve ağzından taşar. O yüzden gördüğünüz gibi yarıya kadar doldurmanız yeterli. Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 35 adet kuru patlıcan ve 12 adet biber kurusu için bu harç yeterli geldi. Sizler de patlıcanı azaltıp onun yerine kabak kullanabilirsiniz. Ya da kullanacağınız miktara göre harcı da artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi biberleri dolduruyoruz. Bunlar kendi kuruttuğumuz kurular olduğu için biberlerim biraz büyük. O yüzden biraz fazla koyuyor görünebilir ama gördüğünüz gibi yarıya kadar, kesinlikle çok doldurmuyoruz. Yarıya kadar doldurup ağzını sıkıştırıyoruz. Bakın ağzını bu şekilde kapatıp kenara alıyoruz. Tencereye yerleştirmesi de çok önemli. Şimdi onu da püf noktalarıyla ayrıntısıyla gösteriyorum. Ağzı tencerenin duvar tarafında kalacak şekilde yuvarlak şekilde diziyoruz. Ortasına koyduğumuz patlıcanları kenarlara dizdiğimiz patlıcanların altına sıkıştırıyoruz ağzını. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ikinci sırayı kenardaki patlıcanların ağzının üzerine gelecek şekilde ve her biri bir öncekinin ağzını kapatacak şekilde diziyoruz. En son koyduğumuz patlıcanın ağzını da ilk baştaki patlıcanla kapatıyoruz. Biberleri de aynı şekilde her biberi bir önceki biberin ağzını kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde piştiğinde taşma ve dağılma yapmayacaktır. Diğer sırayı da aynı şekilde her koyduğumuz kuru bir önceki kurunun ağzını kapatacak şekilde yan yana diziyoruz. En son kuruyu da
alttaki kurulardan birini kaldırarak ağzını kapattırıyoruz. Şimdi üzerine koyacağımız sosu hazırlamaya geçebiliriz. Sosu için uygun bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçasını alıp güzelce salçayı kavuruyoruz. Kavrulan salçanın üzerine 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı nane alarak onu da kavuruyoruz. İyice kavrulduktan sonra üzerine 1 çay bardağı soğuk suyu 2-3 seferde yavaş yavaş koyuyoruz. Su koymamızın nedeni salçayı açabilmek. Eğer salçayı açmazsak dolmaların üzerine döktüğümüz zaman salça topak topak görünecektir. Sosumuz hazır. Şimdi gelelim sumağı süzmeye. Tane sumakları bir süzgeçle ya da temiz bir bezle süzebilirsiniz. Eğer tane sumak kullanmayacaksanız iç harcını hazırlarken baharatlarla birlikte 1 yemek kaşığı kuru sumak ekleyebilirsiniz. Şimdi bu sumak suyunu hazırladığımız sosun üzerine boşaltıyoruz. Ve üzerine 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyerek karıştırıp tenceredeki kurularımızın üzerine döküyoruz. Eğer daha ekşi seviyorsanız 1 yemek kaşığı daha nar ekşisi ekleyebilirsiniz ya da 1 çay kaşığı kadar limon tuzu serpebilirsiniz. Suyu üzerine hafif geçecek kadar olacak. Eğer hazırladığınız sos az gelirse üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Üzerine ağırlık olması için dolma taşım olmadığından 3 tane tabak yerleştirdim ve kapağını kapatıp orta ateşte kaynamasını bekledim. Kaynamaya başladı. 10 dakika boyunca orta ateşte kaynatıyoruz. 10 dakika sonunda en kısık ayara getirerek üzerindeki 2 tabağı çekiyoruz. Tek bir tabak bırakıyoruz. Ve kapağını kapatarak yaklaşık 45-50 dakika daha kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Dolmalarımız pişti. Suyunu tamamen çekmiş. Üzerine döktüğümüz o sosla birlikte harika dolmalar sizi bekliyor. Şimdi servis tabağına yerleştiriyoruz. Çok nefis oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Daha önce başka tarifler denediyseniz bir de bu tarifi deneyin diyorum. Çok beğeneceksiniz. Özellikle pişirme aşamasına çok dikkat edelim. Tarife birebir uyarsanız ekşisi, baharatı tam kıvamında harika Gaziantep usulü zeytinyağlı kuru dolması yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Ellerinize sağlık. Sağlıcakla kalın, tariflerimde kalın. Allah'a emanet olun.